Fatiha. Selamun Aleyküm. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin seyyidil evvelin ve ahirin. Meded ya Resul, meded ya Sadat, ashab-ı Resul, meded ya meşâhına. Estağfurullah, şahmı, fazlasın, şahmı, meded. Tarikatuna sahba vel hayru fil camiye. Allah Azze ve Celle okuduğumuz sure veylül mutaffifin ellezîne zekâren nâse estağfirûne. Bu insanları aldatan, yaptığı işleri kazançlarını da insanlara vay haline diyor Allah Azze ve Celle. Veyledi cehennemde bir vadidir. O vadiye işte bu insanları kandıran, tartıda kandıran, söz verip de insanlardan para alıp onu yapmayan, onlara vay haline diyor. Kazandıkları cehennemlik olur insanlar. Onun cennete değil. Yani dünyada bize kazandık zannederler ama onların cehennemi hazırlamış olurlar. Çünkü insanlar haklarını yadar. Bu bir taraftan. İkinci taraftan da Allah Azze ve Celle bir şey yaptınız mı, alışveriş yaptınız mı, borç aldınız mı, iş yaptınız mı, bunu yaptınız mı, ne yapacaksanız yazın diyor. Bu da emirdir, yapın. Bu kardeşimdir, bu ahbabımdır, Müslüman kardeşimdir. 15 defa hacca gitmiş, 5 vakit namaz kılar. Şuydu buydu, o gerekmez, yazmaya gerekmez, bu adam emniyetlidir. Hiç onu yapmayalım demeyin. Onların müstesna kılmadı. Allah Azze ve Celle yazın diyor. En yakın şeye bile güvenmeyin demiyor da yazın. Çünkü insanoğlunda sırf şey yok, melekler yok. Nefis var birinci defa. İkincisi şeytan var. Dünya insanı aldatır. Onun için muhakkak bir şey yaptınız mı o karşı tarafa da zarar gelmesin diye. Çünkü sen koyun gibi boynunu teslim ettin mi nefsi, ötekisinin nefsi alır. Gerekmez. Yani ilk başta olabilir. Yapacağım edeceğiz falan der. Ondan sonra nefis girer. Hem iş bereketsiz olur, kötü olur. Hem günaha girmiş olur. Seni aldatan, sen de günaha girmiş olursun ki ona vesile oldun, ona günaha işlenmesine yardımcı oldun. Nasıl ya, benim param gitti, şeyin gitti. Sen çünkü Allah Azze ve Celle'nin emrini yerine getirmedin. Kendini o insanı sana zarar vermesine yardım ettin. Bu da var işte. Bu İslam dini her şeyi kırk yarar derler ya, öyledir yani. Yani bu beni aldattı, benim param gitti, o paranın üstüne sen bir daha günah işlemişsin. Bu şey yapmışsın, vesile olmuşsun. Onun için bu emirler, İslam'ın emirlerini yerine getirmek lazım. Babamdır, kardeşimdir, abimdir, ablamdır, şuydu bu filan, onun arkadaşımdı, şuydu. Şimdi gene söylerler, devamlı söylerler.
Hatır çeki diye bir şey yok. Sen o çeke imza attın mı sen paşa paşa ödeyeceksin. Senin evine haciz gelecek, işine gelecek, bilmem nereye gelecek. Yani bunu 1000 defa söylüyorum. Gene de gelip şöyle oldu. Kardeşim ben değil Allah Azze ve Celle söylemiş bu şeyi. Peygamber Efendimiz'in 1500 sene önceden yani o zamanki insanı bu zamanki insan bir fırsat buldu mu nefes hiç affetmez. Onun için dikkat etmek lazım. Malınıza dikkat edin. Rızkınıza dikkat edin. Allah Azze ve Celle'nin söylediği gibi yapın ki bereket olsun. Çünkü öyle zulüm olunca o para şey olur, mundar olur derler. Mundar olur dedi yani necis olur, pis olur. Her tarafı pisletir. Oradan oraya gittikçe pislik, necaset, bereket kaçar. Onun için dikkat edin. Gelip de ondan sonra şikayet etmeyin. Çoğu zaman Şeyh Baba'ya da gelirlerdi. Ya derdi, kardeşim sen bu iş olmadan neye gelip sormadın? Yaptıktan sonra gelip soruyorsun. Onun için dikkat etmek lazım. Müslüman rızkını haram etmesin inşallah. Allah muhafaza etsin. Allah herkese de hidayet edersin. Bu bir şey kazandım zannedenlere de Allah akıl fikir versin ki bu kazanç değil, o cehennemde bir çukurdur onlar için. Allah muhafaza etsin. Amin. Allah tevfik. El Fatiha.